Şöyle bir düşünelim. Tarihin en parlak zihinlerinden birisiniz. Ama bir gün her şeyi bir kenara atıp inandığınız entelektüel dünyanın temellerini sarsmaya karar veriyorsunuz. İşte bu, felsefenin kendisine adeta savaş açan bir filozofun, Gazali'nin hikayesi. Hazırsanız hadi başlayalım. Şu an gördüğünüz Gazali'nin o meşhur eseri Tehafütül Felasife, yani filozofların tutarsızlığı. Bu kitap yazıldığı dönemde resmen entelektüel bir deprem etkisi yaratmıştı. Çünkü bu sadece bir eleştiri değildi, adeta bir yıkım manifestosuydu. İyi de böylesine büyük bir alimi döneminin en saygın düşünce sistemine karşı bu kadar sert bir tavır almaya iten şey neydi? Neden amacı yapıcı bir eleştiri sunmak değil de kendi ifadesiyle saf bir yıkım idi? İşte bu sorunun cevabı Gazali'nin kendi hayatında yaşadığı derin krizde saklı. Gelin şimdi bu eseri doğuran o kişisel yolculuğa, Gazali'nin yaşadığı o büyük dönüşüme bir bakalım. Gazali, o dönemde kariyerinin mutlak zirvesindeydi. İslam dünyasının Harvard'ı, Oxford'ı sayılan Bağdat Nizamiye Medresesi'nde baş müderris. Yani bugünün tabiriyle rektör, profesör gibi bir pozisyondaydı. Herkes ona saygı duyuyor, derslerini yüzlerce öğrenci takip ediyordu. Kısacası, entelektüel dünyanın parlayan bir yıldızıydı. İşte tam bu zirvedeyken her şey tepetaklak oldu. Derin bir manevi krize girdi. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Yaptığı her şeyin, o parlak derslerin, yazdığı kitapların temelinde aslında Allah'a hizmet etme arzusunun değil, şan, şöhret ve itibar kazanma hırsının yattığını fark etti. Ve bu farkındalık onu kelimenin tam anlamıyla yıktı. Ve sonra radikal bir karar verdi. O prestijli görevini, şöhretini, her şeyi ama her şeyi ardında bırakıp Bağdat'tan ayrıldı. 10 yıldan uzun süre Şam'da, Kudüs'te bir derviş gibi yaşadı. Artık aradığı şey kitaplardaki kuru teorik bilgi değildi. O hakikatin doğrudan deneyimlenen, kalbi tadına varmak istiyordu. Bilginin akıldan kalbe inmesi gerekiyordu. İşte bu arayış onun bütün düşünce dünyasını kökünden değiştirecekti. Peki Gazali'yi bu kadar rahatsız eden şey neydi? O dönemki entelektüel ortam nasıldı da onu bu yıkım planını yapmaya itti? O dönemde İslam dünyasında Yunan felsefesi, özellikle de Aristo'nun mantık sistemi inanılmaz popülerdi. Filozoflar aklı ve mantığı en üstün bilgi kaynağı olarak görüyorlardı. Bu yöntemlerle her türlü hakikate ulaşılabileceğini savunuyorlardı. Ve bu yaklaşım entelektüeller arasında müthiş bir hayranlık uyandırıyordu. İşte Gazali'nin alarm zillerini çaldıran şey tam da buydu. İnsanların, filozofların, mantık ve matematik gibi kesin bilimlerdeki başarılarına aldanıp, onların dinin temel ilkeleriyle çelişen, kanıtlanmamış metafiziksel iddialarını da sorgusuz sualsiz doğru kabul ettiklerini gördü. Bu durum, ona göre, imanı temelden sarsan çok tehlikeli bir yoldu. Gazali, bu tehlikeli gördüğü gidişata dur demek için kaleme sarıldı ve felsefenin tam kalbine entelektüel bir operasyon başlattı. Bakın, bu ayrım çok ama çok önemli. Gazali bir akıl ya da bilim düşmanı falan değil de sakın öyle düşünmeyin. Tam tersine matematik, astronomi ve mantık gibi kesin bilimlere müthiş saygı duyuyordu. Onun hedefi başkaydı. Hedefi, bu bilimlerin ispat gücünü bir kalkan gibi kullanarak dinin temel ilkeleriyle çelişen metafiziksel teoriler üreten felsefecilerdi. Yani kavgası akılla değil, aklın kendi sınırlarını aştığını düşündüğü iddialarla. Kitabının adı bile niyetini çok net ortaya koyuyor. Filozofların tutarsızlığı. Gazali, filozofları dışarıdan bir inanç sistemiyle eleştirmiyor. Hayır, onların kendi silahlarını, yani mantığı ve felsefi argümanları yine onlara karşı kullanıyor. Amacı, kendi kendileriyle ne kadar çeliştiklerini, ne kadar tutarsız olduklarını kendi yöntemleriyle göstermek. Gazali'nin bu kendi sözleri niyetini daha güçlü bir şekilde nasıl ifade edebilir ki? Bu kitabın amacının altına çize çize yıkım olduğunu söylüyor. Doğru inancı inşa etme işini başka bir zamana, başka bir kitaba bıraktığını, bu eseri ise tamamen o felsefi iddiaların temellerini dinamitlemeye adadığını belirtiyor. Peki, Gazali'nin filozoflarda tutarsız ve hatta kabul edilemez bulduğu bu temel iddialar nelerdi? Şimdi eleştirisinin tam kalbine inelim. Gazali'ye göre filozofları İslam inancının dışına çıkaran, yani küfre düşüren özellikle 3 temel iddia vardı. Bu 3 nokta onun bütün eleştirisinin adeta bel kemiğini oluşturuyordu. İşte o 3 temel öğreti.
Birincisi, filozofların dünyanın sonradan yaratılmadığı, ezelden beri var olduğu iddiası. Bu, İslam'ın yoktan yaratılış inancıyla doğrudan çelişiyordu. İkincisi, Tanrı'nın sadece genel kanunları, yani tümelleri bildiği ama sizin ya da benim hayatımdaki anlık, tekil olayları bilmediği fikri. Gazali için bu, Tanrı'nın ilmine bir sınır çizmek demekti ki bu kabul edilemezdi. Ve üçüncüsü, ahirette sadece ruhların dirileceği, bu bedenlerimizin yeniden yaratılmayacağı inancı. Gazali, bu üç öğretiyi dinin temel ilkeleriyle asla bağdaşmayan ve savunan kişiyi inanç dairesinin dışına çıkaran iddialar olarak görüyordu. Gazali'nin bu entelektüel müdahalesi sadece kendi çağında kalmadı. Yüzyıllar boyunca sürecek dev bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu zaman çizelgesi kitabın yarattığı etkiyi çok net gösteriyor, değil mi? Gazali'nin kitabından neredeyse bir asır sonra Endülüslü büyük filozof İbn Rüşd, tutarsızlığın tutarsızlığı adıyla bir reddiye yazarak felsefeyi savundu. Bu devasa tartışma daha sonra Avrupa'ya taşındı ve Thomas Aquinas gibi Hristiyan teologları derinden etkileyerek Batı düşüncesinin de seyrini değiştirdi. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Gazali'nin yıkım olarak tasarladığı bu eser, İnanç ve akıl arasındaki o hassas ilişkiyi yeniden tanımladı. O felsefeyi yok etmedi ama ona sınırlar çizdi ve kendisinden sonra gelen bütün düşünürleri bu temel sorularla yüzleşmeye mecbur bıraktı. Bu yüzden mirası hem İslam hem de Batı düşünce tarihinde asla silinmeyecek bir iz bıraktı. Ve bu da bizi bugüne getiriyor. Gazali'nin 11. yüzyılda sorduğu o temel sorular şaşırtıcı bir şekilde bugün de geçerliliğini koruyor. Bilimin ve aklın neredeyse her şeyi açıklayabildiği düşünülen bir çağda inancın yeri neresidir? Bu iki alanı, aklı ve imanı birbiriyle sürekli çatıştırmak yerine aralarında sağlıklı bir denge kurabilir miyiz? İşte Gazali'nin başlattığı bu büyük tartışma aslında hepimizin zihninde bir yerlerde devam ediyor.